Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilginç bir konudan bahsedeceğim. Sirkadyen ritim. Belki bu kelimeyi daha önce duydunuz, belki duymadınız. Ama aslında hepimiz her gün sirkadyen ritme göre yaşıyoruz. Sirkadyen ritim vücudumuzun iç saatidir. Yani vücudumuzun içinde bir saat vardır. Bu saat bize uyku zamanı, uyanma zamanı, yeme zamanı gibi şeyleri söyler. Sirkadyen ritmi anlamak için küçük bir deney yapabilirsiniz. Birkaç gün saatinize bakmadan uyuyun. Alarm kurmayın. Sabahları kaçta uyanıyorsunuz? Dikkat edin. Çoğu insan neredeyse her gün aynı saatte uyanır. Çünkü sirkadyen ritmimiz bize uyanma zamanını söyler. Sirkadyen ritim sadece uyku için değil, yemek için de önemlidir. Mesela sabah kahvaltı zamanı geldiğinde acıkıyoruz. Ama gece saat 3'te neden aç olmuyoruz? Çünkü ritmimiz diyor ki, hayır, şimdi yemek zamanı değil. Buna rağmen gece çok geç saatte yemek yerseniz vücudunuz biraz şaşırır. Mide bu normal değil der. Bu yüzden bunu yapmamalıyız. Sizce hayvanların da sirkadyen ritmi var mıdır? Neden olmasın? Tabii ki vardır. Örneğin kediler gündüz uyur, gece çok aktiftir. Gece manyaklaşırlar da diyebiliriz bence. Kuşlar ise sabah erkenden ötmeye başlar. Bitkilerin bile ritmi vardır. Bazı çiçekler sadece gündüz açar, gece kapanır. Peki sirkadyen ritim neye bağlıdır? Sirkadyen ritim için en önemli şey ışıktır. Sabah güneş ışığı aldığımızda beynimiz uyanır. Gece karanlık olunca beynimiz uyku hormonu üretir. Küçük 2 deney daha. Sabahları perdeyi açın, güneş ışığına bakın. Çok daha hızlı uyanacaksınız. Filmlerde de anneler çocuklarını hızlıca uyandırmak için perdeyi açar, değil mi? Ve gece yatmadan önce telefon ekranına çok bakarsanız uyuyamazsınız. Çünkü ekran ışığı beyninize gündüz mesajı verir. Bu yüzden telefonunuzda mavi ışık filtresini açmayı unutmayın. Jet lag de aslında sirkadyen ritimle ilgilidir. Uçakla uzak ülkelere gidenler bunu yaşar. Mesela Türkiye'den Amerika'ya giden biri gece gündüz düzenini kaybeder. Gündüz uykusu gelir, gece ise uyuyamaz. Neden? Cevabı biliyorsunuz. Sirkadyen ritim bozulur. Bu yüzden insanlar günlerce uyumakta zorlanır. Sirkadyen ritim sadece uyku için değil, sağlık için de çok önemlidir. Eğer ritmimiz bozulursa daha sık hasta olabiliriz. Çünkü çok geç uyumak vücudu yorar. Bu nedenle doktorlar düzenli uyumamızı ve düzenli yemek yememizi tavsiye ediyorlar. Tamam, kabul ediyorum. Şu ana kadar podcast çok da eğlenceli değildi. Ama şimdi bence podcast'in en ilginç bölümüne geldik. Size Fransız bir bilim insanından ve onun oldukça ilginç deneyinden bahsetmek istiyorum. Adı
Michel Sifre 1962 yılında çok garip bir şey yaptı. Kendisini bir mağaraya kapattı. Evet, yanlış duymadınız. Mağarada yaşadı. Saat yok, güneş yok, takvim yok, hiçbir şey yok. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü vücudun iç saatini görmek istedi. Yani hiç ışık olmadan, saat olmadan insan düzenli uyur mu sorusunun cevabını merak etti. Peki ne oldu? Michel Sifre mağarada 2 ay yaşadı. Orada sadece kendi ritmine göre uyudu ve uyandı. Saate bakmadı. Ve ilginç bir şekilde deney boyunca gündüz gibi uyandı, gece gibi uyudu. Yani ışığı görmemesine rağmen vücudundaki sirkadyen ritim çalışmaya devam etti. Ama ilginç bir şey oldu. Normalde bir gün 24 saattir, değil mi? Ama onun iç saati biraz farklı çalıştı. Neredeyse 25 saatlik günler yaşadı. Biz güneşe bakarak gün ne zaman başladı, ne zaman bitti biliriz. Ama o ışıksız mağarada yaşarken 24 saati değil, 25 saati bir gün gibi hissetmeye başladı. Bu nedenle mağaradan çıktığı zaman çok şaşırdı. Çünkü ona göre o mağarada 2 aydan daha kısa süre yaşamıştı. Ama gerçekte orada 2 ay yaşamıştı. Daha sonra bu deneyi birkaç kez tekrar etti. 1970'lerde tekrar mağaraya girip aylarca kaldı. Hatta 1999'da 60 yaşındayken de yine mağarada deneme yaptı. Bu deneyler bilim için çok önemliydi. Çünkü bilim insanları bu deneylere bakarak anladı ki insanların içinde gerçekten bir saat var. Bu saat ışık olmasa bile çalışıyor ama biraz kayıyor. Yani güneş ışığı bizim gerçek dış saatimiz gibi çalışıyor. Onu izleyen araştırmacılar, sırf bu çalışmaları yapmasaydı, bugün sirkadyen ritim hakkında çok daha az şey bilirdik diyorlar. Bu nedenle ben ona teşekkür ediyorum. Aylarca mağarada ışıksız yaşamak zor olmalı. Podcast'imiz bitmeden önce size birkaç soru sorayım. Bakalım her şeyi doğru anladınız mı? Sirkadyen ritmi en çok ne etkiler? Sifr araştırmasında neyi öğrenmek istedi? Araştırmanın sonucunda ne buldu? Ve birkaç sohbet sorusu. Siz gündüz insanı mısınız, gece insanı mı? Hiç jet lag yaşadınız mı? Yaşınız arttıkça sirkadyen ritminiz değişti mi? Cevaplarınızı videonun altına yazarsanız sizlere hatalarınızı söyleyebilirim. Bugünkü podcast'imiz bu kadar. Sonraki podcast'lerde görüşmek üzere.